Şimdi her şeyi bir kenara bırakın ve sadece düşünün. Yıl 1150. İngiltere'nin o puslu, her yerinden kaos ve savaş damlayan günlerinden birindeyiz. Ama asıl hikayemiz savaş meydanlarında değil, Suffolk bölgesindeki küçücük bir köyde, Woolpit'te başlıyor. Köylüler tarlada sırtlarında güneşin sıcağı, ellerinde oraklarla çalışırken birden o sesi duyuyorlar. Yer altından geliyormuş gibi duran, derinden gelen metalik bir uğultu. Herkes işi gücü bırakıyor, sesin geldiği o tekinsiz kurt çukurlarına doğru koşuyor. Çukurun kenarına varıp aşağı baktıklarında ise işte o an her şey duruyor. Hendeklerin dibinde iki çocuk var. Ama bir saniye, bu çocuklar bildiğiniz çocuklara benzemiyor. Bakın burası çok garip. Bu çocukların derileri sanki az önce bir ağaç yaprağının içinden çıkmışlar gibi baştan aşağı yemyeşil. Üzerlerindeki kıyafetler ise daha önce hiç görmediğimiz, ışıkta renk değiştiren metalik bir kumaştan. Köylüler soru soruyor ama nafile. Çocuklar kuş cıvıltısına benzeyen, hiç duyulmamış bir dilde hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Kim bu çocuklar? Nereden, hangi boyuttan düştüler buraya? Gelin bu gizemin en derinlerine inelim. Köylüler bu yeşil çocukları kucakladıkları gibi bölgenin soylusu Sir Richard de Caan'ın şatosuna götürüyorlar. Sir Richard çocuklara kapısını açıyor ama asıl korkunç olan o gece başlıyor. Çocuklar yemek yemiyor. Şatonun en iyi aşçıları önlerine taze ekmekler, kızarmış etler koyuyor ama çocuklar bu yiyeceklere sanki birer zehirmiş gibi bakıyorlar. Günlerce tek bir lokma bile yutmadan sadece ağlıyorlar. Adeta gözlerimizin önünde eriyip gidiyorlar. Ölüm artık kapıyı çalmak üzereyken işte o an olanlar oluyor. Mutfaktan bir sepet taze fasulye getiriliyor. Çocukların gözleri sanki bir hazine görmüş gibi parlıyor. Fasulye kabuklarını büyük bir hırsla parçalayıp içindeki taneleri çiğ çiğ yutmaya başlıyorlar. İnanabiliyor musunuz? Aylarca sadece fasulye ve suyla hayatta kalıyorlar. Ama asıl mucize sonra geliyor. Zaman geçtikçe bizim dünyamızın güneşi ve yiyecekleriyle o yeşil renk yavaş yavaş soluyor ve yerini bizim gibi normal bir tene bırakıyor. Bu fiziksel değişim bile onların başka bir yerden geldiğinin en büyük kanıtı gibi duruyor. Peki, asıl soru şu. Bu çocuklar nereden geldi? Çocuklar İngilizce konuşmaya başladıklarında anlattıkları hikaye insanın tüylerini diken diken ediyor. Geldikleri yerin adı Aziz Martin'in topraklarıymış. Ama garip olan şu, bu yer bildiğimiz hiçbir haritada yok. Çocuklar diyor ki, bizim dünyamızda güneş asla sizin buradaki gibi parlamaz. Orası ebedi bir alacakaranlık içindeymiş. Ne tam gece ne de tam gündüz. Gökyüzü hep o güneş battıktan sonraki loş mavi renkteymiş. Hatta nehrin karşı kıyısındaki bizim dünyamız gibi ışıl ışıl parlayan çok daha aydınlık bir yer gördüklerini anlatıyorlar. Bir gün babalarının hayvanlarını otlatırken devasa bir çan sesi duyuyorlar. O sesin peşine takılıp bir mağaraya giriyorlar. Karanlıkta uzun süre yol aldıktan sonra bir anda kendilerini Woolpit'in o kör edici güneş ışığının altında buluyorlar. Resmen başka bir boyuttan bizim boyutumuza sıçramışlar. Mağaranın diğer ucu sanki başka bir gerçekliğe açılan kapı gibiydi diyorlar. Maalesef erkek çocuk dünyamıza alışamıyor ve kısa süre sonra ölüyor. Ama kız çocuk hayatta kalıyor. İsmine de Agnes diyorlar. Agnes yıllarca bizimle yaşıyor. Evleniyor ve sıradan bir hayat sürüyor. Peki bu olay gerçekten yaşandı mı? Yoksa bir efsane mi? Bakın, dönemin en güvenilir tarihçileri bu olayı en ince ayrıntısına kadar not etmiş. Bilim diyor ki bu çocuklar muhtemelen hastaydı. Kansızlık derilerini yeşile boyamıştı. Ama bu cevap gizemi çözmeye yetmiyor. O garip dili, o güneşsiz dünya tasvirini hiçbir bilimsel açıklama tam olarak aydınlatamıyor. Bazı araştırmacılar hala Agnes'in soyundan gelenlerin damarlarında o gizemli diyarın kanını taşıdığına inanıyor.
Belki de şu an bu videoyu izleyen birinin atası o yeşil kızdı. Volpit'in yeşil çocukları tarihin en büyük sırrı olarak saklı kalmaya devam edecek. Sizin düşünceniz ne? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere. Hoşça kalın.